Şu anda soykırım suçu tam anlamıyla Gazze'de işleniyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği 2004 yılında Filistin'de inşa etmekte olan duvarla alakalı olarak bir hukuki görüş var. Ve o hukuki görüş doğrultusunda İsrail'in işgal ettiği topraklarda, işgal ettiği Filistin topraklarında herhangi bir meşru savunma hakkı söz konusu olamaz. Ve bu da aslında her soykırımın başında olan bir durum. Her soykırımın başında böyle bir aşama var. Aslında o söylemler, sizin bahsetmiş olduğunuz söylemlerin politik söylemler olduğunu da söyleyebilir miyiz? Orada 2022 yılının başında bir soruşturma başlatılıyor ve bir yıl içinde Putin hakkında yakalama kararı çıkıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ziyade aslında Uluslararası Adalet Divanı nezdinde Türkiye böyle bir adım atmasını bekliyorlar. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Bugün konuğumuz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Araştırma Merkezi Koordinatörü ve Uluslararası Hukuk Uzmanı değerli hocamız Enes Zeynettin. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. 2 aydır büyük bir katliama, soykırıma şahit oluyoruz. İsrail dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işlerken belki de en çok merak edilen Gazze'de yaşananların uluslararası hukuktaki karşılığı. Dilerseniz bununla başlayalım. Öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. Gazze'de yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl bir tablo var karşımızda? Gün geçtikçe Gazze'deki insani durum bayağı ağırlaşıyor. Şu anda İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehitlerin sayısı 18.500'ü buldu. Yaralıların sayısı ise 50.000'i aştı. Bu nedenle tabi olay sadece yaralılar veya ölüler veya şehitlerin sayısından ziyade bir de altyapı yok ediliyor şu anda Gazze'de. Yani hastaneler hedef alınıyor. Neredeyse 22 hastane hedef alınmış. Şu anda hizmet dışında 46 sağlık ocağı yine hizmet dışı kaldı. 137 hükümet binası da yine hedef alınmış. Yani Gazze'nin altyapısı yerle bir ediliyor ve Gazze'deki konutların neredeyse %45'i yıkıldı veya hasar gördü. Yani kendi oradaki yaşayan akrabalarımdan bahsedecek olursam benim teyzemin evi yerle bir edildi. Ondan sonra yine bir halamın evi, o da yine yerle bir edildi. Ve savaşın ilk haftalarında dayımın kızının kendisi şehit düştü. Yine 4 yaşındaki oğlu, 2 kızı var, kocası. Yani tüm aile şehit düşmüş oldu. O da işte Gazze'deki diğer bir sürü aile tamamen medeni sicil kayıtlarından silinmiş oldu. Şimdi bu tabloya baktığımızda bildiğiniz bir soykırım suçu işlenmekte olduğunu, yapmakta olduğu düşünülüyor. 16 Kasım'da yani tam bir ay önce 33 raportör, Birleşmiş Milletler'in raportörünün imzasını taşıyan bir açıklama yayınlanmış. Ve o açıklamada İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ağır ihlallerle soykırım yapmakta olduğu belirtildi. Bu arada özel raportör dediğimiz kişi bağımsız bir araştırmacı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından atanıyor. Dünyanın farklı yerlerinde insan hakları ihlal iddialarını inceleniyor vesaire. Bu nedenle 33 raportör bir araya gelmesi ve İsrail şu anda soykırım suçunu yapmakta olduğunu belirtmiş olmaları çok önem taşıyan bir durumdur. Dolayısıyla yine belki sonraki soruların cevaplarında da yer alacağımız bir konu. Şu anda gerçekten soykırım suçu tam anlamıyla Gazze'de işleniyor. Orantısız güç kullanımı, soykırım ve insan hakları ihlalleri bağlamında İsrail'in Gazze'deki eylemleri uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendirilebilir peki hocam? Soykırım tanımına gelecek olursak, soykırım tanımı 2 önemli uluslararası sözleşmede yer alıyor. Birinci sözleşme Uluslararası Ceza Mahkemesi kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nde yer alıyor. Roma Statüsü'nün 6. maddesinde yer alıyor. Bir de 1948 tarihli soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması hakkındaki sözleşmenin 2. maddesinde yer almaktadır. Diyor ki soykırım oluşturan eylemler bu sözleşme bakımından birincisi ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işleyen aşağıdaki fiillerden herhangi biri soykırım suçunu
oluşturur. Tanımda gördüğümüz gibi ilk kısım Uluslararası Adalet Divanı nezdinde söz konusu Gazze'deki yaşanan olaylar yargılanacak olursa orada ilk bakılacak mesele Gazze'de şu anda ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grup var mı? Bu birinci soru. İkinci soru kısmen veya tamamen ortadan kaldırma amacı, İsrail'in böyle bir amacı var mı yok mu? Ona bakılacak. Üçüncüsü az sonra bahsedeceğim 5 tane fiil var. Bu fiillerden hangileri şu anda Gazze'de İsrail tarafından işlenmektedir? Bunu da bunun değerlendirilmesine de yine Uluslararası Adalet Divanı veya işte Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yapılması gerekiyor. İlk soruya gelecek olursak ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grup var mı şu anda Gazze'de? Gazze'deki yaşayan Filistin halkı tabi bir ulusal veya etnik bir grup olarak tanımlanabilir. Uluslararası hukukta hedeflenen bireylerin grubun coğrafi olarak sınırlandırılmış üyeleri de olabilir. İkinci soruya gelecek olursak o da şu anda İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılarda İsrail'in ve İsrail yetkililerin Gazze'deki yaşayan halkı yok etme amacı içinde olup olmadığını değerlendirmemiz gerekecek. İşte duruma göre bazen onu savaş suçu olarak sayabiliriz. Bazen onu insanlığa karşı suç olarak sayabiliriz. Bazen onu soykırım suçu olarak sayabiliriz. Soykırım suçu aslında suçların suçu olarak kabul ediliyor. Yani şu anda Gazze'de savaş suçları işleniyor dediğimizde aslında oradaki yaşananları daha basit bir ifadeyle tabir etmiş oluyoruz. İnsanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi için mesela bir öldürme fiilinin insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi için iki şart var. Bir geniş kapsamlı uygulanması gerekiyor. Bir de sivillere karşı geniş çapta uygulanması gerekiyor. O zaman insanlığa karşı suç oluyor. Yani biraz daha ağır. Savaş suçu biraz daha ağır hali insanlığa karşı suç. Onun işte en üst hali soykırım suç. Evet. Ne zaman soykırım suç olarak kabul ederiz bir fiilin? Eğer karşı tarafın yani daha doğrusu bunu yapan, bu suçun faili olan tarafın karşı tarafı yok etme amacı var mı yok mu? Kısmen veya tamamen. Eğer yok etme amacı varsa o zaman diyoruz ki burada bir soykırım suçu işleniyor. Soykırım suçunun veya herhangi bir suçun bir manevi unsur olur, bir de bir maddi unsur olur. Manevi unsur dediğimiz şey aslında az önce bahsettiğim amaç. Yani İsrail bu suçu işlerken Filistin halkını, Gazze'deki yaşayan Filistinlileri ortadan kaldırma amacı var mı yok mu? Soykırım suçundan bahsettiniz. Şimdi bu suç Roma statüsünde işte birçok uluslararası hukukta da belirtiliyor. Bu bağlamda İsrail'in bir soykırım suçu işlediğini söyleyebiliyor muyuz hocam? Net bir şekilde. İşte bunu net bir şekilde ifade edebilmemiz için İsrailli bakanlarının yaptıkları açıklamalara bakmamız gerekiyor. Savaşın ilk günlerinde İsrail'in Savunma Bakanı'nın önemli bir açıklaması var. Ve o açıklamada Gazze'deki yaşayanlardan bahsediyor ve onları insansı hayvan olarak nitelendiriyor. Buradaki önemli husus orada şey denmedi mesela. İşte Hamas'ın üyeleri ve işte Kassam Tugaylarının mensupları mesela. Direkt Gazze'deki yaşayan tüm halk bir insansı hayvan olarak nitelendirilmiş oldu. Ve bu da aslında her soykırımın başında olan bir durum. Her soykırımın başında böyle bir aşama, böyle bir yani önemli bir aşama var. O da karşı tarafı insanlıktan çıkartma aşaması, insanlıktan çıkarma aşaması, şeytanlaştırma, karşı tarafı şeytanlaştırma aşaması. Bunu mesela Ruanda katliamında gördük. Orada da yine karşı taraf hakkında karıncalar dendi, hayvanlar dendi vesaire. Bu açıklamadan dolayı aslında İsrail'in Gazze halkını yok etme amacı içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında yine başka açıklamalar var. Yani İsrail'i aşırı sağcı bir bakan yine Gazze'ye yönelik nükleer bomba kullanılmasını seçenek dahilinde olduğu ve Gazze'de müdahil olmayan sivil diye bir şey yok şeklindeki açıklamaları aslında Gazze'lilere yönelik soykırım kastının varlığını da açık bir şekilde gösteriyor. Bunun dışında yine İsrail Sağlık Bakanı'nın da bir açıklaması var. O da diyor ki İsrail'e saldırı düzenlerken işte yaralı ile geçirilen Filistinlerin tedavisinin
yapılmayacağını ifade etti. Bunun dışında yine bir sürü başka açıklamalar var. İşte mesela İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'nda bir açıklaması var. O açıklamada diyor ki İsrail'in Gazze'yi geçici ve kalıcı olarak yaşanmayacak hale getirmekten başka bir şansının olmadığını belirtiyor o açıklamada. İsrail sadece teröre karşı değil de tüm Gazze'ye karşı savaşıyor diye açık bir dille ifade ediyor. Model burada çok net bir şekilde aslında bir Gazze halkını yok etme amacı var olduğunu söyleyebiliriz ve bundan dolayı bir soykırım suçunun şu anda işlendiğini ifade edilebilir. Burada doğrudan Hamas'a değil, aslında çatışmada olduğu Hamas'a değil, doğrudan insanların yaşam haklarını elinden almak. Yani hedef burada doğrudan insanlar, hatta onları hayvanlara benzetecek duruma kadar gitmesi durumunda, değil mi hocam? Aynen öyle. Yani evet. Bundan dolayı yani belki bu açıklamalarda sadece Hamas'tan bahsedilmiş olsaydı ve işte Kassam Tugaylarının mensuplerinden bahsedilmiş olsaydı, o zaman belki soykırım suçu şu anda işlenmekte olduğunu dememiz zor olacaktı. Bir de hani az önce soykırım suçun tanımında diye konuştuk. Orada 5 fiilden birisini işlenmesi gerektiğini söyledik. 5 fiil derken ve 5 eylem derken birincisi gruba mensup olanların öldürülmesi. Bu bir. 2. Grubun mensuplarına ciddi suratte bedensel veya zihinsel zarar verilmesi. Üçüncüsü grubun bütünüyle veya kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kısmen değiştirmek. Yani yaşam şartlarını daha zor bir hale getirmek. Beşinci fiil, beşinci eylemi ise grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak ve son olarak beşinci fiil gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek. Yani bu 5 fiillerden bir fiil bile işlendiğinde bahsettiğim amaçla işte bir grubu oradan kaldırma amacıyla işlenirse burada bir soykırım suçunun işlendiğini söyleyebiliriz. Eğer Gazze'de yaşananlara bakacak olursak bu 5 fiilden ilk üçünü yer aldığını söyleyebiliriz. İlk olarak 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze şeridinde neredeyse işte 18.500 Filistinli şehit edildi. Bu durum soykırım suçunun tanımındaki grup üyelerini öldürmek fiilini zaten karşılıyor. Yine on binlerce yaralının da bulunduğu Gazze'deki işte Filistinlerin soykırım tanımında yer alan, hani dedik ya, ciddi bedensel veya zihinsel zarar meselesi. Onu da yine bu yaralıların sayısından ve bu yaralıların yaşadıkları bedensel zarardan ötürü yine ikinci fiil aslında İsrail tarafından Gazze'de uygulandığını görebiliriz. Yine üçüncü olarak hani bahsettik ya, yaşam şartları değiştirmek, kastan değiştirmek. Bunu da yine açık bir şekilde elektrik, su, gıda ve tüm diğer işte insani ihtiyaçların kesilmesi, 1.500.000 kişinin yerinden edilmesi, bunlar işte yaşam koşullarının grup üyelerine fiziksel zarar verilmesi amacıyla bilerek zorlaştırılması şartıyla aslında örtüşüyor. Bundan dolayı yani burada aslında bir anda İsrailli bakanların açıklamalarından Filistin'deki yaşayan Gazze halkını, Gazze'lileri yok etme amacını var olduğunu tespit ettik. İkincisi bu bahsettiğimiz 5 fiilden, 5 eylemden 3 fiilin var olduğu, soykırım tanımındaki 3 eylemle örtüştüğünü de tespit etmiş olduk. Dolayısıyla burada bir soykırım Gazze'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik işlediği fiillerde, saldırılarda soykırım suçunun işlediğini rahat bir şekilde dile getirebiliriz. Hocam bu noktada İsrail'in meşru müdafaa hakkından söz edildi. Yani İsrail'in bunları yapmada aslında kendini koruduğuna dair bazı söylemler yer aldı. Buna karşılık çünkü Filistinlilerin özellikle işgal altındaki bölgelerde kendini savunma hakkı ve bu hakkın uluslararası hukuktaki bir karşılığı da söz konusu. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Şimdi 7 Ekim olayından hemen sonra Batı'daki liderlerin yaptıkları açıklama hep şu oldu: İsrail'in meşru savunma hakkını destekliyoruz.
Bu açıklamayı hep duyduk. 7 Ekim'den sonraki bir hafta boyunca. Ancak bu açıklama aslında Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği hukuki görüşe göre yanlıştır. Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği 2004 yılında Filistin'de inşa etmekte olan duvarla alakalı olarak bir hukuki görüş var. Ve o hukuki görüş doğrultusunda İsrail'in işgal ettiği topraklarda, işgal ettiği Filistin topraklarında herhangi bir meşru savunma hakkı söz konusu olamaz. Bunu yine net bir şekilde sebeplerini de yine o hukuki görüşte belirleniyor ve deniyor ki divan işgal altındaki Filistin topraklarını İsrail'in kontrol ettiğini ve İsrail'in duvar inşasını meşrulaştırmak için öne sürdüğü tehditlerin dışarıdan değil işgal altındaki topraklardan geldiğini ifade edilmiş hukuki görüşte. Meşru müdafaa hakkından bahsettik ya şimdi. Burada şu da var. Aslında o söylemler sizin bahsetmiş olduğunuz söylemlerin politik söylemler olduğunu da söyleyebilir miyiz? Çünkü bunlar bahsettiğiniz gibi Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yani bu kararlara karşı olarak aslında ortaya atılmış söylemler. Bu noktada aslında bunların siyasi ya da politik bir yönde de kullanılmış olduğunu düşünüyoruz. Ben de kesinlikle bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Nitekim Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı hukuk görüş aykırıdır bu açıklamalar. Uluslararası Adalet Divanı'na göre eğer sen bir devlet olarak bir yere işgal ediyorsan kalkıp işgal ettiğin yerde ben meşru savunma hakkımı kullanıyorum diyemezsin. Çünkü oradaki tehditler var, oradaki yaşayan saldırı işgal altındaki bir toprakta yaşanmış. Ve o toprak senin kontrol ettiğin bir topraktır. Bu nedenle burada meşru savunma hakkım var olduğunu diyemezsin diyor Uluslararası Adalet Divanı. Evet, yani 7 Ekim öncesinde yaşananlara bakacak olursak zaten 66 yıldır devam eden bir işgal söz konusu. Gazze'den bahsedecek olursak Gazze sonuçta 1967 yılında işgal edilmiş. Böyle 66 yıldır devam eden bir işgal söz konusu. Yasa dışı bir işgal söz konusu. Bir de 17 yıldır devam eden bir ambargo söz konusu. Ve bu ambargodan dolayı orada ekonomik krizler her yıl iyice de ağırlaşıyordu. Gazze'nin dış dünya ile ekonomik ilişkisi tamamen kesilmiş. İhracat yapamıyor. Gazze'nin 6 sınır kapısı vardı. Bu ambargo ile birlikte tüm kapılar kapatılmış oldu. Sadece bir kapı malları için kullanılmaya ara sıra açılıyordu kullanmak üzere. Bir de yine bir iki kapı insanların girişi çıkışı için yine ara sıra kullanılıyordu. Bu 17 yıldır devam eden ambargodan dolayı bir sürü fabrika kapandı. Hatta neredeyse fabrikaların tamamı kapandı. Yine bu 7 Ekim'den önceki hafta Yahudilerin kutladığı bir bayram var. Ve o bayramda yüzlerce fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yönelik baskıları vardı. Yine 7 Ekim'de yaşanan operasyondan önce Eylül ayında 4 Gazze'li genç şehit edildi. Ama ne yazık ki bunlar sanki yokmuş gibi, işte sanki bir anda 7 Ekim olayları yaşanmış gibi yansıtılıyor medyaya. Ve bu anlamda Birleşmiş Milletler Başkanı'nın da güzel bir açıklaması var. Böyle olmadığını ve ondan önceki olaylara bakmak gerektiğini de ifade etmiş o açıklamada. Hocam burada bir bayramdan söz ettiniz. Tam 7 Ekim'den önce, bir hafta önce yanlış hatırlamıyorsam o bayramın olduğu sırada da bu yine sizin bahsettiğiniz kapılardan, abluka altındaki Gazze şeridindeki kapılardan bir tanesinin kapatılma durumu söz konusu olmuştu. Bu noktada Gazze'lerin geçişiyle ilgili bir problem olmuştu. Zaten 17 yıldır devam eden ambargodan dolayı bu altı kapı sürekli kapatılma durumu oluyor. Özellikle bayramların olduğu haftalarda kesinlikle tüm kapılar kapatılıyor. Artık giriş çıkış iyice zorlaşmış oluyor. Bundan dolayı bir meşru savunma, yani Filistinlilerin maruz kaldıkları işte ambargo, yasa dışı işgal vesaire, bunlar Filistinlilere aslında verilmiş olan kendi kadarını tayin etme hakkının ifadesi olarak direniş hakları da vardır.
Hocam, İsrail'in sivillerin yaşadığı evleri, kampları önceden uyararak vurması söz konusu. Peki hedef alınan bu yerlerde önceden uyarıldığı takdirde doğrudan meşru bir askeri hedef haline geliyor mu bu noktalar? Şimdi uluslararası insancıl hukukunun temel ilkeleri var. Temel ilkelerinden birisi ayrıt etme ilkesi. Ayrıt etme ilkesi, bir de orantılık ilkesi, bir de tedbir alma ilkesi var. Ayrıt etme ilkesine göre çatışmada taraf olanları veya çatışmada taraf olanlar her zaman sivil halkıyla askerleri ve sivil nesneler ile askeri nesneleri birbirinden ayrı tutulması gerekiyor. Ve operasyonlarını doğrudan askeri hedeflere yöneltilmesi gerekiyor. Bu nedenle aslında sivil bir bina hedef alınacaksa öncesinde uyarı yapmakla birlikte o sivil hedefin bir askeri hedef haline gelmiyor. Yani aslında ilk başta bir yer bombalanacaksa ve bir nesne hedef alınacaksa bu nesne askeri bir nesne olması gerekiyor. Medeni bir, sivil bir nesne hedef alınamaz. Bu nedenle bu tip saldırılar önceden uyarı yapılsa da yine uluslararası hukuka aykırılığı devam etmektedir. Soykırım suçlarından, insanlık suçundan bahsettik. Bu noktada Uluslararası Adalet Divanı'na yapılan şikayetlerle ilgili bu şikayetler nasıl yapılıyor? Yani bu süreç nasıl işliyor tam olarak? Şimdi bir yerde bir soykırım suçu işleniyorsa aslında gidebileceğimiz iki mahkeme var. Bir Uluslararası Ceza Mahkemesi, bir de Uluslararası Adalet Divanı. Uluslararası Ceza Mahkemesi kişileri yargılayan bir mahkemedir. Uluslararası Adalet Divanı ise devletler arasındaki ihtilaflara, uyuşmazlıklara bakan bir mahkeme. Bu nedenle soykırım suçuyla alakalı olarak eğer soykırımı uygulayan, soykırım suçunu işleyen kişi yargılayacak olursak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmemiz gerekiyor. Ama eğer işte o soykırımı uygulayan devletin sorumluluğunu ortaya koyacak olursak o zaman Uluslararası Adalet Divanı'na gitmemiz gerekecek. Uluslararası Adalet Divanı'na gitmemiz için burada aslında bakmamız gereken bir sözleşme var. O da 1948 tarihli soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması hakkındaki sözleşme. Bu sözleşmeye taraf olan devletlerin sayısı 153'tür. İsrail kendisi bu sözleşmeye taraf. Yine bir sürü Müslüman devlet, Türkiye dahil bu sözleşmeye taraf. Türkiye'den örnek verecek olursak Türkiye 1951 tarihinde bu sözleşmeye taraf oldu. Uluslararası Adalet Divanı ile alakalı olarak bahsettiğim soykırım sözleşmesi 9. maddesi çerçevesinde sözleşmeye taraf olan bir devlet başvurması gerekiyor. Şikayette bulunması gerekiyor. Ukrayna Savaşı'na bakacak olursak Ukrayna Savaşı'nın olduğu zamanda 32 devlet Uluslararası Adalet Divanı nezdinde şikayette bulundu. Ancak Filistin'le alakalı olarak Gazze'deki yaşanan savaşla alakalı olarak şu ana kadar maalesef Uluslararası Adalet Divanı'na başvuran bir devlet mevcut değil. Peki hocam, mevcut tabloya baktığımızda Uluslararası Adalet Divanı soykırımı durdurma kararı alır mı? Filistin lehine bir karar çıkması mümkün mü bu noktada? Gazze'deki savaşı hemen durdurmak için acil bir şekilde Uluslararası Adalet Divanı nezdinde soykırım sözleşmesine taraf olan bir devlet şikayette bulunması gerekiyor. Ki bu şikayetten sonra soykırım davası açılmış oluyor İsrail aleyhine ve bu davanın başında geçici tedbir olarak mahkemeden savaşı durdurma kararı alınmasını isteyebiliriz. Hatta İsrail'e silah gönderilmemesi, üçüncü devletler tarafından İsrail'e silah gönderilmemesi kararını da almasını mahkemeden geçici tedbir olarak isteyebiliriz. Ve yine oradaki sivilleri korumak için başka geçici tedbirlerin alınmasını davanın başında istenebilir. Rusya-Ukrayna Savaşı ile karşılaştırdığımızda Ukrayna soruşturmasıyla Filistin soruşturması arasında ne tür farklılıklar bulunuyor? Ukrayna Savaşı'na baktığımızda orada 19 gün içinde mahkemeden, divandan savaşı durdurma kararı çıktı.
Ama ne yazık ki Filistin'le alakalı olarak Gazze'deki yaşanan soykırımın bu kadar inanılmaz boyutlara ulaştığı halde şu ana kadar Uluslararası Adalet Divanı nezdinde böyle bir şikayette bulunan herhangi bir devlet yok ve bundan dolayı Uluslararası Adalet Divanı'ndan savaşı durdurma kararı bir geçici tedbiri olarak daha hale alınmış değil. Açıkçası Uluslararası Adalet Divanı nezdinde bir şikayet söz konusu olursa Uluslararası Adalet Divanı'ndan Filistin lehine bir karar çıkma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Nitekim daha önce 2004 yılında Filistin'le alakalı olarak Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği hukuki bir görüş var. Ve hukuki görüşteki ifadelere baktığımızda Filistin İsrail aleyhine, Filistin lehine olan ifadeler görebiliriz. Ve bir de daha önemlisi Uluslararası Adalet Divanı'nı sonuçta 15 hakimden oluşuyor. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde olduğu gibi değil. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir savcı var. Savcı yakalama kararı verir verilmez. Oradaki ilk baştaki durum farklı. Ama Uluslararası Adalet Divanı nezdinde 15 hakim olunca ve farklı milletten aslında hakimler söz konusu olduğu için orada Filistin lehine, Gazze lehine bir kararın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hocam bu noktada Filistinli mültecilerle ilgili de merak edilenler var aslında. Filistinli mültecilerin ana vatanlarına dönüş hakları uluslararası hukukta nasıl tanımlanıyor ve bu haklar hangi uluslararası anlaşmalarla korunuyor? Diğer bir sorumuz da bu hocam. Çünkü biliyorsunuz Lübnan'da, Ürdün'de birçok farklı ülkede Filistinlerin mülteci olarak yaşadığını biliyoruz. Bu noktada ne söylemek istersiniz? Hocam bu arada onlardan bir tanesini de ziyaret etmiştim. Ürdün'de Beka Filistin kampı. Orta Doğu'daki çok büyük bir kamptı. Lübnan'da da var bayağı. Lübnan, Suriye. Gazze içinde de bayağı mülteci var. Gazze'deki yaşayan Filistinlilerin belki %70'i ve %70'ten daha fazlası aslında mülteci olarak, iş mülteci olarak aslında orada Gazze'de hayatlarını sürdürmektedirler. İşte zaten sürekli duyuyoruz hani Cibeliye kampı diye. Evet. Cibeliye kampı aslında yine mültecilerin yaşadığı bir kamptır. Mültecilerle alakalı olarak aslında iki önemli karar var. Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nun aldığı iki önemli karar var. Birincisi 1948 tarihli 194 sayılı karar ve o karar kapsamında Filistinli mültecilerin evlerine geri dönmeyi ve komşularıyla huzur içinde yaşamayı arzulayanlar mümkün olan en yakın zamanda bu arzularını gerçekleştirilmelerine izin verilmeli ve geri dönmemeye karar verenlerin arazileri için tazminat ödenmeli diye önemli bir karar var. Ama ne yazık ki işte 1948'den beri hala bu karar daha uygulanmış değil. Yine aynı durumu yani yine mültecilerin evlerine geri dönme hakkını da açıklayan 1974 tarihli 3236 sayılı karar da var. Hocam diğer sorumuz Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmalar ve bu soruşturmalardan çıkan sonuçlar nelerdir? Bir de şunu merak ediyorum. Bağımsız bir Uluslararası Filistin Ceza Mahkemesi kurulabilir mi? Yine Filistin'le alakalı olarak Filistin 1 Ocak 2015 tarihinde Roma statüsünü yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma statüsünü imzaladı. Ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bu şekilde taraf oldu Filistin. Tam 6 yıl boyunca bir ön inceleme söz konusu oldu ve bu ön inceleme aşaması bittikten sonra 2021 yılının başında Filistin'le alakalı olarak Filistin'deki yaşanan suçlarla alakalı olarak bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma üzerine tam 3 yıl geçtiği halde maalesef yeni savcı, Kerim Han adında bir savcı var. İşte bu yeni savcının bu anlamda attığı herhangi bir adım yok. Ama işte Ukrayna Savaşı'na baktığımızda orada 2022 yılının başında bir soruşturma başlatılıyor ve bir yıl içinde Putin hakkında yakalama kararı çıkıyor. Bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu yılın bütçesine baktığımızda şunu da görebiliyoruz. Ukrayna'daki soruşturmalar için 4 milyon euro ayrılmış. Ancak Filistin'deki soruşturmalar için
sadece 900 bin euro ayrılmış oldu. Yani Ukrayna'ya ayrılmış olan bütçenin %25'inden de daha az bir bütçe Filistin'deki soruşturmalar için ayrılmış oldu. Bir de az önce anlattığım gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yeni savcısı 2021 yılının ortasında atanmış oldu seçimle ve o seçim sırasında ABD, İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmadıkları halde onların medya organlarında çıkan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısı işte Karim Khan olsun diyen bir sürü yazı gördük. Evet. Hocam peki Uluslararası Filistin Ceza Mahkemesi kurulması söz konusu mu? Böyle bir mahkeme kurulabilir mi bağımsız? Eğer Filistin özelinde, Filistin'le alakalı olarak bir Uluslararası Ceza Mahkemesi oluşturulacak olursa, kurulacak olursa burada Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin kararı olması gerekiyor. Ve bu anlamda Amerika'nın daha önce gördüğümüz gibi veto hakkını kullanacağından dolayı sadece Filistin'le alakalı olarak bir Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulmasını açıkça beklemiyorum. Bir de yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcının geçen hafta İsrailli ailelerin, İsrailli mağdur ailelerin daveti üzerine İsrail'e gitti ve kendileriyle görüştü. Ancak Filistin'le alakalı olarak hani az önce bahsettik ya 3 yıldır devam eden bir soruşturma var. Evet. Ve 3 yıldır Filistinli aileler, Filistinli mağdur aileler tarafından bahsettiğimiz savcı davet edildi. Ve ne yazık ki bu davetleri icap etmekten hep kaçındı. Şimdi bu Netanyahu'nun ve İsrailli politikacıların da sert söylemleri oldu sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu noktada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ileride yargılanabilirler mi? Yani bu ikircikli tutumlar söz konusu olduğunda aslında bunlar da düşünüldüğünde böyle bir şey mümkün olup olmadığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıkçası az önce bahsettiğim işte sebeplerden dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde bir İsrailli bakanıyla veya başbakanıyla alakalı olarak bir yargılama söz konusu olacağını şimdilik bu şartlar altında düşünmüyorum. Zaten hep yani 75 yıldır devam eden bir işgal var. O işgal sırasında bir sürü katliam oldu, bir sürü suçlar işlendi ve şu ana kadar yani 75 yıldır şu ana kadar bir İsrailli bakan yargılandığını görmedik. Yani örnek vermek gerekiyorsa hani Sabra ve Şati'yle soykırım var, katliamı var. Evet, Sharon'un o zaman da savunma bakanıydı, İsrail'in savunma bakanıydı. Evet, Ve yargılamadı daha sonra. Yine Deir Yassin katliamı da var. Yine işte 2014 yılında Netanyahu'nun yönettiği yine bir Şücaiye katliamı var. Ve yıllar geçti. Hala yargılama söz konusu olmadı. Olacağını da açıkçası düşünmüyorum. Hocam şimdi bir de şöyle bir şey var. Amerika'dan gelen açıklamalar da var. En son Biden'ın yaptığı açıklamalar hani Netanyahu'nun değişmesi aslında istifa etmesi yönünde bir söylem değişikliğine de gitti Amerika. Bir söylem değişikliği var ama şeyi yargılayacak kadar yani Netanyahu'yu yargılayacak kadar Amerika tarafından herhangi bir adım atılacağını açıkçası düşünmüyorum. Aslında bir yönde hedef saptırma gibi de değerlendirildi hocam bu noktada. Yani işte sanki bütün suç Netanyahu'ya yükleniyor da İsrail bunu yapmıyor gibi de bir algı oluşturulmaya çalışıyor sanki. Evet, bundan dolayı aslında Netanyahu'dan ziyade Uluslararası Adalet Divanı nezdinde bir şikayette bulunması gerekiyor ki İsrail devlet olarak soykırımla alakalı olarak sorumluluğu ortaya koyulsun. Çünkü yani bu savaşta Netanyahu olmasa başka birisi olsaydı yine şu anda Gazze'deki gördüğümüz suçları yine görecektik. Yani olay Netanyahu ile çok da bir alakası yok. Başkası olsaydı yine bu durum yaşanacaktı. Bundan dolayı Uluslararası Adalet Divanı nezdinde aslında İsrail devlet olarak sorumluluğu ortaya koyulmalı ve bu şekilde az önce anlattığım gibi davanın başında geçici tedbir olarak savaşı durdurma kararı bile alınabilir. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında her gün binlerce Filistinli hayatını kaybederken gelecekte de insani krizlerin önlenmesi adına uluslararası toplumun ve hukukun bu tür olaylara karşı daha etkin bir tutum sergilemesi büyük önem taşıyor. Siz de bununla ilgili son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Söylemek istediğiniz bir şey varsa son olarak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ziyade aslında Uluslararası Adalet Divanı nezdinde
acil bir şekilde bir şikayette bulunulmalı. Soykırım Sözleşmesi 9. maddesi uyarınca ve açıkçası böyle bir adım için Gazze'deki mağdur Müslümanların beklentisi Türkiye'dendir. Türkiye böyle bir adım atmasını bekliyorlar. Ve gerçekten çok tarihi bir adım olacaktır. İsrail'in devlet olarak soykırım suçundan sorumlu tutulmuş olacak ve hızlı bir şekilde, yani neredeyse 19 gün, 3 hafta içinde bir savaş durdurma kararı, geçici tedbir kararı olarak alınmasına vesile olacak. Böyle bir başvuru Türkiye tarafından yapılması halinde. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Katıldığınız için ve vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Şu anda soykırım suçu tam anlamıyla Gazze'de işleniyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği 2004 yılında Filistin'de inşa etmekte olan